En son ne zaman rahatlamak ve kendiniz hakkında düşünmek için birkaç dakika ayırdınız? Belki rahatlatıcı bir yürüyüşe çıktınız, kendinizi büyüleyici bir kitaba kaptırdınız ya da taze demlenmiş kahvenin aromasının tadını çıkardınız. Bunlar dijital gürültüden kopup özünüzü kucakladığınız anlardır. Ancak hayatın talepleri arasında bu duraklamaları gözden kaçırmak kolaydır. Bu da anlaşılır bir şeydir. Kişisel ve mesleki sorumlulukları dengelemek çok yorucu olabilir. Yakın çevrenizin güvenilir dayanağı olabilirsiniz. Her zaman yardım eli uzatmaya hazırsınız. Hatta belki de reddetmekte tereddüt ediyorsunuz. İlişkileriniz muazzam bir tatmin sağlarken kişisel bakımı ihmal etmek dengesizliğe yol açabilir. Yorgunluk, gerginlik veya kopukluk hissi yaratabilir. Bir adım geriye gidip kendinize vakit ayırmak sadece bir lüks değildir. Sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı sınırlar oluşturmak, etkileşimlerinizde karşılıklı saygıyı geliştirirken kendi kendinizi beslemeyi de güçlendirir. Bu 10 dersin her birinin yaşam öykünüzde ortaya çıkmasına izin verin. Önceliklerinizi yeniden düzenleyecek ve değer verdiğiniz ancak çok uzun süredir gözden kaçırmış olabileceğiniz özünüzü yeniden keşfedebilecek değerli içgörüleri ortaya çıkarın. Madde 1. Kendi ruhunuzun içine bakmak. Stoacı felsefenin karakterinizi şekillendirmesinin ve olgunluğu beslemesinin en derin yollarından biri, her gün kendinizi incelemektir. Eylemlerinizi, tepkilerinizi ve düşüncelerinizi düşünmeye zaman ayırın. Şunun gibi samimi sorular sorun. Bugün ne gibi iyilikler ektim? Nasıl geliştirebilirim? Yaptıklarım temel inançlarımla örtüşüyor mu? Bu içe bakış ritüeli sadece kişisel farkındalığı teşvik etmekle kalmaz. Aynı zamanda bizi ruhumuzun derinliklerine sürükleyerek hem güçlü hem de zayıf yanlarımızı ortaya çıkarır. Konumumuzu bilmek, kişisel gelişim ve gelişmeye yönelik bir rota çizmemizi sağlar. Dahası kendi kendini inceleme bizi karşılaştırmanın ve sonuçsuz rekabetin cazibesinden korur. Bunun yerine bakışlarımızı içe doğru yönlendirerek dış doğrulamadan bağımsız, benzersiz merceğimiz aracılığıyla hayatı aydınlatır. Acı gerçeklerle yüzleşerek ve öz değerlendirmeyi benimseyerek hızlı düzeltmelerden ve yüzeysel yanıtlardan kaçınırız. Bunun yerine kendimizi daha iyi anlamak ve öz sevgiyi geliştirmek için bilinçli bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendini incelemek sadece ilerleme ile ilgili değildir. Amacı olan bir hayat sürmekle, sürekli olarak en iyi halimizi somutlaştırmaya çalışmakla ilgilidir. Bu yolculuktaki her adım, gerçek özgürlüğe ve mutluluğa doğru atılmış önemli bir adımdır. Endişeler, sorumluluklar ve ilişkiler anaforunda çoğu zaman içimizdeki kutsal alanı gözden kaçırırız. İçimizdeki ve etrafımızdaki uyumsuz sesler senfonisi giderek artıyor ve ruhlarımızı teselli özlemiyle baş başa bırakıyor. Bu yaygaranın ortasında stoacı bilgelik değerli bir ders veriyor. Sessizliğin ortasında duygularımı ve düşüncelerimi yargılamadan kucaklıyorum. Hayatın kaosunun ortasında özümüzü ve önceliklerimizi gözden kaçırmak kolaydır. Kişisel gelişim ve memnuniyet için iç gözlem zorunlu hale gelir. Kendini yansıtmak, güçlü yönlerimizi, zayıf noktalarımızı, özlemlerimizi ve inançlarımızı ortaya çıkararak daha özgün ve tatmin edici bir varoluşa giden yolu açar. İşe düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı tarafsız bir şekilde gözlemleyerek başlayın. Tekrarlanan kalıpları tanıyın ve farklı senaryolara verdiğiniz yanıtları ayırt edin. Kişisel farkındalık, kendini anlamanın doğuşudur. İnançlarınızı ve ilkelerinizi inceleyin.
dış etkilere karşı gerçek özünüzle uyumlarını değerlendirin. Özgün benliğinizle uyum sağlamak için temel değerlerinizle yeniden bağlantı kurun. Kusurluluğu kucaklayın. Yanılabilirliğinizi kabul edin ve kendinize şefkat gösterin. Ulaşılamaz mükemmellik arayışından kaçınarak ilerlemeye ve büyümeye odaklanın. Korkularla ve sınırlayıcı inançlarla yüzleşin. Potansiyelinizi engelleyen engelleri belirleyin. Bu kısıtlamalara ilişkin algınızı değiştirin ve konfor alanınızın ötesine geçin. Korkularla yüzleşmek, kişisel gelişimi ve güçlenmeyi katalize eder. Minnettarlığı ve kişisel bakımı geliştirin. Kimliğinizi şekillendiren etkileri takdir edin. Varlığınızı yenileyen aktivitelerle zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu besleyin. Başarılarınızı, ölçeği ne olursa olsun kutlayın ve kendinize şefkat gösterin. Gerçek iç gözlem, kendini keşfetme ve dönüşüm yolculuğunun habercisidir. Bu yolculuğu kucaklayın. Çünkü öz düşünüm bir varış noktası değil, daha yüksek kişisel farkındalığı, tatmini ve etrafımızdaki dünyayla uyumu teşvik eden bir yaşam tarzıdır. Madde 2. Farkındalık ve meditasyon yapmak sadece zihninizi sakinleştirmekle ilgili değildir. Kendinizi daha iyi anlamak ve bir insan olarak büyümekle ilgilidir. Bu uygulamalar dönüştürücü bir yolculukta rehber görevi görerek dünyamızı ve kendimizi nasıl algıladığımızı ve onlarla nasıl etkileşim kurduğumuzu yeniden şekillendiriyor. Meditasyon arayışınıza günlük yaşamın gürültüsünden ve kaosundan uzakta, sakin bir sığınakta başladığınızı hayal edin. Burada siz ve zihniniz, dış baskıların yükünden arınmış olarak özgürce dolaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi ve duygularınızı aktif olarak yönlendirme yeteneğinizi keşfettiğiniz yerdir. Zahmetsiz değil, sabır, özveri ve günlük pratik gerektirir. Ancak bu ısrarlı çaba, zihninize hakim olmanızı ve dış etkenlere rağmen iç huzurunuzu korumanızı sağlar. Meditasyonun temel bir yönü olan farkındalık, anı yargılamadan kucaklamayı gerektirir. Bize düşüncelerimizi ve duygularımızı onlara kapılmadan veya onlar tarafından kontrol edilmeden gözlemlemeyi öğretir. Bu anlayış, düşünce ve duyguları temel kimliğimizden kopuk, geçici deneyimler olarak algılamamıza olanak tanır. Düzenli farkındalık ve meditasyon bize düşüncelerimiz, duygularımız ve dünyaya verdiğimiz tepkiler üzerinde ustalık kazandırır. Bu yolu güven ve kararlılıkla benimsedikçe dış karşılaştırmalar ve rekabet karşısında kendine odaklanmanın öneminin farkına varırız. Bu yolculuk sadece iç huzuru geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda özgürlüğü ve artan kişisel farkındalığı da teşvik eder. Stoacı felsefe bizi iç dünyamıza dalmaya davet ediyor. Bizi çoğu zaman bunaltan dış dikkat dağıtıcı unsurların içinde, düşünce ve duyguların kaosunun ortasında bize doğuştan gelen gücümüzü hatırlatır. Madde 3. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. Günlük kişisel gelişime başlamak için açık ve gerçekçi hedefler belirlemek çok önemlidir. Stoacı felsefe bize bir beceriyi geliştirmek veya olumlu bir özelliği güçlendirmek gibi ulaşılabilir hedefleri hedeflememizi tavsiye eder. Ulaşılabilir hedeflerin peşinde koşarak hayatlarımıza amaç ve yön aşılarız. Stoacılık, hayatın zorluklarını kucaklarken aynı zamanda anlamlı bir yaşam sürmenin önemini altını çizer. Örneğin, yeni bir beceride ustalaşmak, olumlu alışkanlıklar geliştirmek veya ilişkilerde sabır ve nezaketi teşvik etmek somut hedeflerdir. Yazma becerilerini geliştirmeye çalışan bir öğrenci olan Emre'nin yolculuğunu düşünün. Emre'nin amacı bir gecede edebiyat dehası olmak değil, her geçen gün ilerleme kaydetmekti. Bunu her sabah 30 dakikasını yazma pratiği ve düşünmeye ayırarak başardı. Emre ayrıca yaşıtlarından ve mentorlarından geri bildirim aldı ve bunu gelişim için bir katalizör olarak kullandı.
Her haftanın sonunda Emre ilerlemesini gözden geçirdi ve bir sonraki hafta için yeni hedefler belirledi. Bu yinelenen yaklaşım yalnızca yazılarını geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda bir başarı duygusu ve gelişim zihniyeti de aşıladı. Emre'nin hikayesi, gerçekçi hedefler belirlemenin yalnızca kişisel gelişimi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda şükran ve tatmini de nasıl teşvik ettiğini aydınlatıyor. Bu somut hedefler, sürekli kendini geliştirmeye odaklanan amaç odaklı bir hayata doğru basamak taşları olarak hizmet eder. Hedefleri kişisel gelişimle uyumlu hale getirerek ve günlük ilerlemeyi benimseyerek, yalnızca dayanıklılığı geliştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda anlamlı ve tatmin edici bir yaşamın temel direkleri olan iyimserlik ve minnettarlığı da besliyoruz. Bu nedenle her gün düşünme ve takdir yoluyla tüm potansiyelimizin kilidini açmaya daha da yaklaştığımızı unutmayın. Baskılar ve belirsizliklerle dolu dinamik bir dünyada genellikle teselliyi iş, ilişkiler veya maddi mülkiyet gibi dış uğraşlarda ararız. Ancak gerçek huzur içimizden, her durumda düşüncelerimize, duygularımıza ve bakış açılarımıza hakim olmamızdan kaynaklanır. Hedef belirlemek sadece kişisel gelişimle ilgili değil, aynı zamanda mesleki ilerlemeyle de ilgilidir. Ancak ulaşılamaz hedefler koymak, hayal kırıklığına ve motivasyon kaybına yol açabilir. İvmeyi sürdürmek ve ilerlemeyi hızlandırmak için ulaşılabilir hedefler belirlemek önemlidir. Açık hedefler belirleyerek başlayın ve neyi başarmayı hedeflediğinizi ana hatlarıyla belirtin. Fitness hedefleri, kariyer hedefleri veya kişisel gelişim aşamaları olsun. Zaman, finans, beceriler ve destek dahil kaynaklarınızı değerlendirin. Hedefleri mevcut kaynaklarla uyumlu hale getirmek başarı olasılığını artırır. Kapsamlı hedefleri yönetilebilir görevlere veya kilometre taşlarına bölün. Bu yaklaşım göz korkutucu hedeflerin gizemini ortadan kaldırır ve ilerleme için net bir yol haritası sağlar. Gereken süreyi ve diğer yükümlülükleri dikkate alarak gerçekçi zaman çizelgeleri belirleyin. Aşırı iddialı son teslim tarihleri belirlemek tükenmişliğe ve hayal kırıklığına yol açabilir. Esnek kalın. Hayat tahmin edilemez ve koşullar değişebilir. Planları veya hedefleri gerektiği gibi ayarlama konusunda esnekliği koruyun. Uyum sağlamak, zorlukların üstesinden gelmenin ve rotada kalmanın anahtarıdır. Bu maddeleri takip ederek ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek başarı şansınızı artırır ve motivasyonunuzu korur, yolculuk boyunca ilerlemeyi kutlarsınız. Madde 4, İç uyumun keşfi, dönüştürücü bir yetidir. İç uyumunuzu besleme yolculuğuna çıktığınızda, hayatın fırtınalarından koruyan bir kaleye ve yörüngenizdekilere ışık tutan bir rehbere dönüşebilir. Bunu ilk elden gözlemledim. Kendi iç huzurumu geliştirdikçe, ailem bu huzurlu atmosferi benimsemeye başladı, günlük endişelerim ve koşuşturmacalarım önemsizleşti. Stoacı bilgeliklerin temel ilkesi, deneyimlerle doğrulanan bir gerçeklik taşır. Gerçek huzur, kendine odaklanma ve değerlerin her karar ve eylemde yankı bulmasıyla gelir. Bu, bencillik değil, hem kendi hem de başkaları için barışı sağlam bir temele oturtmaktır. Bu gerçeği Deniz'in hikayesiyle daha iyi anlatabilirim. Deniz, tipik bir iş profesyoneli olarak, huzuru dış etkenlerde değil, içinde keşfetti. Her sabah birkaç dakikasını meditasyona ayırıyor, zihnini topluyor ve gerçekten önemli olanları düşünüyordu. Düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini yöneterek, gelecek kaygılarına kapılmaktan veya geçmiş üzüntülerine takılmaktan kaçınarak, şimdiki anı yaşamanın değerini kavradı. Zor zamanlarda olumsuzlukların kendisini sarmasına izin vermiyor. Bunun yerine şimdiki an odaklı bir yaşam benimsiyordu.
Deniz içsel gözlem yapıyor. Bu benim kontrolümde olan bir şey mi? Genellikle cevap hayır oluyor. Ancak bu sorgulama süreci, değiştiremeyeceğimiz şeyleri serbest bırakmanın ve kontrolümüzdeki yapıcı eylemlere odaklanmanın önemini kavramasına yardımcı oldu. Deniz'in iç uyum yolculuğu sadece kendisi için huzur ve memnuniyet keşfetmekle kalmadı. Aynı zamanda topluma ilham veren ve cesaret kaynağı olan bir figür olarak öne çıktı. Bu, yaşamın zorlukları ve sıkıntıları arasında iç huzurun gücünü vurgulayarak, bunları öğrenme, büyüme ve olumlu dönüşüm fırsatlarına çevirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Madde 5. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak. Hayat, riskler ve engellerle dolu bir yolculuktur. Zorluklar sürekli olarak cesaretimizi ve dayanıklılığımızı test eder. Stoacı bilgelik, cesaret ve dayanıklılık konusunda bize dersler vererek zorluklarla doğrudan yüzleşmeye hazır hale gelmemizi sağlar. Peki, hayatın en zor zamanlarında bile bu dayanıklılığı nasıl koruyabiliriz? Sosyal medyada her gün acı ve zorluklarla başa çıkan insanların ilham verici hikayelerini görebiliriz. Belki de bu hikayeler, kendi deneyimlerimizi nasıl yönlendirebileceğimizi düşünmemize yol açar. Kimi insanlar, büyük zorlukların üstesinden gelirken, siz daha küçük zorluklarla aynı cesaretle baş edebiliyor musunuz? Stoacı felsefe ve Elon Musk gibi dikkate değer kişilerin hikayeleri, bize metanet konusunda yol gösterirken, aynı zamanda cesaretin ve inancın zorlukları nasıl ilerleme ve yükseliş için birer fırsata dönüştürebileceğini gösterir. Zorluklarla başa çıkmak sadece bireysel bir mücadele değildir. Aynı zamanda içgörülerimizi paylaşmak ve başkalarının bakış açılarını dinlemek için bir fırsattır. Bu kararlılık, her türlü engeli aşmak için içimizdeki büyük dayanıklılık rezervini açığa çıkarır. Stoacı felsefenin ilkeleri bize fırtınaları atlatabilmek ve daha güçlü bir şekilde ayakta kalabilmek için doğuştan gelen yeteneklerimizi hatırlatır. Cesaret, inanç ve kararlılığın bu karışımı bizi sadece hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için değil, aynı zamanda yaşamın her anında anlam ve değer arayışında cesaretlendirir. En derin şükranlarımı sunuyorum. Bu video serisinde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bağlılığınız bana sadece derin bir ilham vermekle kalmaz. Aynı zamanda Stoacı ilkelerin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek teşkil eder. Kendinizi beslemeye zaman ayırmak yalnızca kişisel bakım değil, aynı zamanda yaşamın zorluklarıyla başa çıkarken içsel dayanıklılığı ve gücü geliştirmek için çok önemli bir adımdır. Bir takdir göstergesi olarak bu videoyu beğenip çevrenizde huzur, cesaret ve amaç arayan kişilerle paylaşarak desteğinizin devam edeceğine inanıyorum. Kişisel gelişim ve dayanıklılıkla ilgili dersleri inceleyerek yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına birlikte başlayalım. Zorluklarla cesaretle yüzleşmek çok önemlidir. Zorluklarla doğrudan mücadele ettiğimizde, sadece bunların üstesinden gelmekle kalmayız, aynı zamanda içsel gücümüzü ve büyüme potansiyelimizi de ortaya çıkarırız. Bu ders, gerçekliği kabul etmenin önemini vurgular. Bir zorluğu kabul etmek, onu çözmek için atılacak ilk adımdır. Bir zorluğu reddetmek veya ondan kaçınmak, genellikle etkisini artırır ve sorunu daha da büyütür. Gerçeklikle doğrudan yüzleşmek, eyleme geçirilebilir bir plan tasarlamamıza ve zorluğun doğasını ve büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olur. Rahatsızlığı kucaklayın. Bir zorluğu çözmek, genellikle konfor alanlarımızın dışına çıkmayı gerektirir. Rahatsızlığı kucaklamalı, acıyla, belirsizlikle ve endişeyle baş etmeliyiz. Rahatsızlığı kucaklamak, zor koşullarla başa çıkma yeteneğimizi geliştirir ve dayanıklılığımızı güçlendirir. Zorluk zamanlarında zorluklarla tek başınıza yüzleşmenize gerek yok. Cesaret yalnızlık gerektirmez.
Gerektiğinde aileden, arkadaşlardan, akıl hocalarından veya profesyonellerden yardım isteyin. Yardım istemek zayıflık değil, güç göstergesidir. Sorunun büyüklüğüne takılıp kalmak yerine çözüme odaklanın. Enerjinizi çözüm bulmaya yönlendirin. Zorluğu yönetilebilir parçalara ayırın. Fikir üretin ve alternatif yaklaşımları keşfedin. Çözüm odaklı bir zihniyetle olumlu değişimi sağlayabilirsiniz. Öğrenin ve büyüyün. Her zorluk büyüme fırsatı sunar. Alınan dersleri gelecekteki zorluklarda kullanın. Başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak kabul edin ve büyümenizle gurur duyun. Zorluklarla cesaretle yüzleşmek sarsılmaz güven anlamına gelmez. Korkuları kabul etmek ve ilerlemek anlamına gelir. Gerçeği, rahatsızlığı ve desteği benimseyerek, çözüme odaklanarak ve zorlukları büyüme fırsatı olarak görebilirsiniz. Unutmayın, cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen ilerlemeye hazır olmaktır. Madde 6. İç gücünüzü güçlendirin. Bu sadece fırtınaları atlatmakla ilgili değil, zorlukları basamaklara ve derslere dönüştürmekle ilgilidir. Güçlü araçlarımızı tanıyarak başlayalım. İrade gücümüz ve zekamız. Bu gerçeği bir kez benimsediğinizde sorunlar engel olmaktan çıkar. Kişisel gelişim yolculuğunuzu yükseltirler. Gerçek dayanıklılık hiçbir zaman bocalamamak değildir. Her tökezlediğinizde yükselmekle ilgilidir. Hayatın tozu asla görüşünüzü bulandırmamalı. Kabullenme ve içgörü, dayanıklılığı geliştirmenin anahtarıdır. Hayatın dönüm noktalarını soğukkanlılıkla karşılayabildiğinizde ve her olayın bir amacı olduğunu anladığınızda içinizdeki huzuru keşfedersiniz. Zorluklara karşı kazanılan her zafer yalnızca maddi alanda kazanılan bir zafer değildir. Özellikle Stoacı ilkeler çerçevesinde cesareti, dayanıklılığı ve bilgeliği teşvik eden ruhsal evrim için bir dönüm noktasıdır. Dayanıklılığı teşvik etmek bir kendini keşfetme yolculuğudur. Sabır ve metanet dış güçlerin armağanı değildir. Onlar sizin kendi varlığınızda yetiştirilirler. Bu her durumda etkinliğe sahip olduğunuzu ve bu eylemsellik gerçek dayanıklılığın özü olduğunu ortaya çıkaran bir kendini sorgulama yolculuğudur. Dahası, dayanıklılığın her zaman zorluklarla doğrudan mücadele etmek anlamına gelmediğini unutmayın. Zihinsel ve fiziksel engellerle dolu bir dünyada kendinizi güçlendirmek yalnızca fiziksel güçle ilgili değildir. Dayanıklılığı, azmi ve kararlılığı güçlendirmekle ilgilidir. İçsel gücünüzü güçlendirmek için hem zihninizi hem de bedeninizi güçlendirmek hayati önem taşır. Bu da hayatın sınavlarını güvenle ve soğukkanlılıkla aşmanızı sağlar. Net hedefler belirleyerek başlayın. İyileşmenin sizin için ne anlama geldiğini tanımlayın. Fiziksel gücü arttırmak mı, zihinsel gücü geliştirmek mi, yoksa her ikisi mi? Açık, ulaşılabilir hedefler pusulanız görevi görür, çabalarınıza rehberlik eder ve motivasyonunuzu korur. Tutarlılık çok önemlidir. İster fiziksel antrenmanda, ister zihinsel odaklanmada, ister zorluklarla yüzleşirken tutarlı kalmak, zaman içinde sonuç verir. Yolculuğu kucaklayın ve ilerleme yeteneğinize güvenin. Sınırlarınızı zorlamaktan çekinmeyin. Büyüme genellikle egzersizlere daha fazla ağırlık eklemek veya korkularla doğrudan yüzleşmek gibi rahatsızlıklardan beslenir. Zihin ve bedenin uyumunu tanıyın. Bu bağlantıya katılmak zihinsel dayanıklılığı ve fiziksel gücü geliştirebilir. Her iki yönü de beslemek için meditasyon, görselleştirme ve olumlu kendi kendine konuşma gibi uygulamaları birleştirin. Başarısızlıkları basamak olarak kabul edin. Başarısızlık bir çıkmaz sokak değildir. Öğrenmek ve gelişmek için bir şanstır. Başarısızlıkları değerli dersler olarak değerlendirin. Yaklaşımınızı uyarlayın ve ilerlemeye devam edin. Dayanıklılık başarısızlıktan kaçınmakla ilgili değildir.
her başarısızlıkta daha güçlü ortaya çıkmakla ilgilidir. Bu yol gösterici ilkelere bağlı kalarak yalnızca içsel gücünüzü güçlendirmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek için gereken dayanıklılık ve kararlılığı da geliştireceksiniz. Unutmayın, güce giden yolculuk yaşam boyu sürer ve sürekli büyüme ve güçlenme ile belirginleşir. Madde 7. Minnettarlığı kucaklayın. Her gün özünde minnettarlık yalnızca bir erdem değildir. Bu, ilahi takdirin yol gösterici eli tarafından bize bahşedilen bolluğun derin bir kabulüdür. Bu, yaşamlarımızı her gün şereflendiren, sayısız nimeti kabul etmenin, hoşnutsuzluğun gölgelerini bir kenara bırakmanın ve minnettarlığın ışıltısının tadını çıkarmanın kutsal uygulamasıdır. Algılanan eksiklikler üzerinde durmak yerine içe dönmemiz ve varoluşumuzu zenginleştiren sayısız armağan için minnet ruhunu beslememiz isteniyor. Üstelik minnet, hayatın fırtınaları arasında bir yol gösterici görevi görür ve çalkantılı zamanlarda yorgun kalplere ve ruhlara teselli sunar. Cesaretimizi yitirmeyelim. Bunun yerine her birimizin içinde bulunan minnet rezervuarından yararlanalım. En karanlık saatlerde bile bir anlık minnettarlık yolumuzu aydınlatır. Bizi dinginliğe doğru yönlendirir. İşte bu derin minnet anlarında dayanıklılığın gerçek özünü keşfederiz. Neşe ya da üzüntü olsun, her deneyimin daha yüksek bir amaca hizmet ettiğine dair sarsılmaz inancımızdan güç alırız. Gerçeği arayanlar, Stoacılığın ebedi bilgeliğine ve inancın kutsal ilkelerine kulak verin. Minnettarlığın dönüştürücü gücünü açık kalplerle ve sarsılmaz bağlılıkla kucaklayın. Minnettarlığı somutlaştırdığımızda sadece ruhlarımızı rahatlatmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda iç huzurun ve ilahi lütfun sınırsız hazinelerinin kilidini de açıyoruz. Madde 8, erdemi ön planda tutmak çok önemlidir. Bu temel ilkeleri tüm eylemlerimizin ve kararlarımızın ön sırasına yerleştirmek gereklidir. Günlük olarak kendimize odaklandığımızda, bu erdemleri sadece bilgiyle değil, her koşulda, günlük davranışlarımızda da somutlaştırmak anlamına gelir. Çalışma ortamında zorlu bir kararla karşılaştığınız bir durumu düşünün. Ahlaki değerlere başvurmak yerine kısa yolları seçmek ya da dürüstlüğünüzü tehlikeye atmak yerine dürüstlüğü ve şeffaflığı korumayı seçersiniz. Bu kararınız sadece ahlaki değerlere olan bağlılığınızı yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda kendinize olan saygınızı ve yeteneklerinize olan güveninizi de güçlendirir. Eylemlerinizde etiğe öncelik vererek, sadece dürüstlükle zorlukların üstesinden gelmekle kalmaz, etrafınızdakilerden güven ve saygı kazanırsınız. Erdemlere öncelik vermek, bizi yalnızca özgün benliğimizle aynı hizaya getirmez. Aynı zamanda kendimizle ve başkalarıyla anlamlı ilişkileri teşvik eder. Günlük yaşamlarımızda kendimize odaklanmanın ve erdemlere öncelik vermenin önemi büyüktür. Şimdiki anı kabul etmek en doğal tepkidir. Hayat sürekli değişir ve bazen bu değişiklikler arzularımıza meydan okur. Bu dalgalanmaları kucaklamak sabır ve cesaret gerektirir. Bu da şimdiki zamanı kabul etmemize yol açar. Değerlerin ne olduğunu ve önemini inceleyelim. Erdemler dürüstlük, şefkat, cesaret ve dürüstlük gibi asil nitelikleri içerir. Bunların önemini anlamak, onları karar vermede en ön sıraya yerleştirmenin ilk adımıdır. Kendi değerlerinizi yansıtın. Etik ilkeleriniz üzerinde düşünmek ve derinden yankı uyandıran özellikleri belirlemek için bir dakikanızı ayırın. Birinin davranışına hayran kaldığınız ya da eylemlerinizden gurur duyduğunuz durumları hatırlayın ve erdemleri belirleyin. Kişisel farkındalık, eylemleriniz ve inançlarınız arasında uyum sağlar. Etik karar verme konusunda uzmanlaşın. Seçimlerle karşı karşıya kaldığınızda geçici kazançlar veya rahatlık yerine ideallere öncelik verin.
Eylemlerinizin etik sonuçlarını değerlendirin ve uzun vadeli etik tatmin için kısa vadeli faydalardan fedakarlık etmeyi gerektirse bile ahlaki bütünlüğü koruyan seçimler için çaba sarf edin. Örnek olarak liderlik edin. Kişisel, profesyonel veya toplumsal tüm etkileşimlerde erdemli davranışlar sergileyin. Eylemleriniz, karakteriniz hakkında çok şey aktarıyor ve başkalarına da hayatlarında benzer erdemleri taklit etmeleri konusunda ilham veriyor. Erdemi önceliklendirmek, çoğunlukla rekabet, kişisel çıkar ve anlık tatminin yönlendirdiği bir dünyada anlamlı ve tatmin edici bir yaşama giden yoldur. Bireyler dürüstlük, nezaket ve ahlak gibi değerleri savunarak yalnızca karakterlerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha ahlaki ve uyumlu bir topluma da katkıda bulunurlar. Bu keşif, erdemlerin özünü ve bunların kararlarımız, ilişkilerimiz ve nihayetinde amaç duygumuz üzerindeki etkisini araştırıyor. Erdemi yol gösterici bir ilke olarak benimsemek, düşünme, uygulama ve kişisel gelişime kararlı bir bağlılık yoluyla dürüstlük, nezaket ve kalıcı mutlulukla dolu bir yaşam sağlar. Madde 9. Şimdiki anı kucaklama. Burada ve şimdiyi kabullenmenin sanatı, derin öğretilerini kucaklamak. Hayatın pek çok teklifini tadını çıkarmak için dokunaklı bir hatırlatıcı olarak hizmet eder. Sürekli değişen bir dünyada, sevinçler ve kederler arasında seyir halindeyken, neşeden zorluklara her şeyi karşılayabilmek derin bir erdemdir. Beklentilerin ve isteklerin zincirlerinden kendimizi kurtarmak için yöntemler, uyumu ve huzuru teşvik etmelidir. Kabul etmek sadece dışsal bir eylem değildir. Bu bir zihin durumu, bir ruh halidir. Teslimiyet ya da pasiflikle ilgili değildir. Bu doğayı derin bir anlama ve hayatın gelişen olaylarıyla uyumlu bir hale gelmeyle ilgilidir. Esasen, teslim olmadan kucaklamakla ilgilidir. Derin manevi anlayıştan hareket etmekle ilgilidir. Ayrıca şu anı kucaklarken, İslam dünyasının büyük mistik şairi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi bilgelik figürlerinin öğretilerinden değerli dersler çıkarıyoruz. Onun öğretileri kabulün ikili yönlerini aydınlatır. Kaderine teslim olurken ilahi takdire de güvenmek. Kabul, iman ve sabır tarafından desteklendiğinde kendimizi ilahi planların iyiliksever planlarıyla uyumlu hale getiririz. Şu anı kucaklamak sadece iç huzur ve sakinlik için bir yol değildir. Kişisel büyümeyi hızlandırır. Olgun bireyler olarak gerçekliği kucaklamak bizi geçmiş pişmanlıkların ve gelecek kaygılarının yükünden kurtarır. Aydınlanma ve her deneyimden bilgelik çıkarma isteği için yol açar. Hayatlarımızda şu anı zarifçe kucaklamayı öğrenirken kalbimizde aşk, huzur ve özgürlük için yer açalım. Kendi farkındalığımız her anı hayattan gelen değerli bir hediye olarak tanımamızı gerektirir. Kurtuluş ve mutluluğa giden yolculuğumuzdaki kritik bir adımdır. Çok sık olarak arzuların ve kaçınmaların bir girdabına kapılırız. İç huzurdan uzaklaşırız. Stoa felsefesi, arzularımızı ustaca kontrol etme ve hayatın dikkat dağıtıcıları arasında iç huzur bulma konusunda bir plan sunar. Bu, dışsal güçler tarafından kontrol edilmek yerine hayatımızı kendi kontrolümüz altına almaktır. Stoa prensiplerinin bizi arzuları ve kaçınmaları yönlendirme konusunda nasıl rehberlik edebileceğini ve kendine odaklanma, huzur ve memnuniyeti geliştirme konusunda nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Madde 10. Arzulara ve hoşlanmadıklarına hakim olmak. Stoacılık yalnızca bir felsefe değildir. Hayatın derin zorluklarıyla baş etmek için güçlü bir yaklaşımdır. Varoluşumuzun anlamını ve neşesini ortaya çıkarmakla ilgilidir. Stoacılığın temel öğretilerinden biri, arzularımızı kontrol etme ve zihnin kaosundan kopma sanatıdır. Arzular ve dış baskılarla dolu bir dünyada, çoğu zaman kendimizi ne istediğimiz ve başkalarının bizden ne beklediği arasında sıkışmış halde buluyoruz.
Ancak stoacı bilgelik, kontrolümüz dışındaki koşullar altında bile kabullenmeyi ve bilinçli odaklanmayı benimseyerek özgürlüğe ve mutluluğa giden yolu aydınlatır. Düşüncelerimizin alanı bizim hakimiyetimiz altındadır. Kendinizi son derece rekabetçi bir sanat yarışmasına girerken, aylarca süren özveriyle muhteşem sanat eserleri yaratmaya adadığınızı hayal edin. Zekanıza rağmen beklediğiniz tanınma, değerlendirme sırasında anlaşılması zor görünüyor. Nasıl tepki verirsiniz? Stoacı felsefe, başkalarından onay almanın gerçek mutluluğu getirmediğini anlamanız için size rehberlik edecektir. Gerçek tatminin bulunduğu yerde kendinizi kabul etmek ve değer vermektedir. Hayal kırıklığına ve dış onaylanma arzusuna yenik düşmek yerine yeteneklerinizi geliştirme, kendinize güvenmenizi geliştirme ve kendinizi anlamanızı derinleştirme dürtüsü çaba harcamadan ışıldamanızı sağlar. Dış sonuçlara veya etkinizin ötesindeki koşullara bakılmaksızın kendinize güvenmek, iç huzura ve kalıcı doyuma yol açar. Hayat ne yazık ki bize bir dizi zorluk ve belirsizlikler sunuyor. Korku ve kaygının yolculuğumuzun doğal yönleri olduğunu kabul etmek, gerçeği kucaklamanın bir parçasıdır. Bu ilkelere her gün bağlı kalarak sorun çözme yeteneklerimizi geliştiriyor ve durumlara daha soğukkanlı ve net bir şekilde yanıt veriyoruz. Önemsiz arzular ve korkular tarafından sürüklenmek yerine yaşam yolculuğumuz boyunca derin mutluluğa ve kalıcı dinginliğe giden yeni yollar keşfedelim. Neyi değiştirebileceğimize odaklanmaya yönelik 10 stoacı dersin oluşturduğu yolculukta sona yaklaştık. Unutmayın, en büyük güç her zaman içimizdedir ve onaylanmayı ve yönlendirilmeyi beklemektedir. Bu sadece kendini geliştirmeyle ilgili değil, aynı zamanda çevremizdeki herkesi kucaklamak ve saygı duymakla da ilgilidir. Hayatın dönüm noktalarında gezinirken bu bilgeliği yakınınızda tutun. Zor zamanlarda değiştirebileceğimiz ve kontrolümüz dışında olan şeylerle karşılaşırız. Her zorluk bizi güçlendiren ve büyümemize rehberlik eden bir basamak haline gelir. Bu engeller hikayelerimizi anlatır ve kalplerimize kazınan dersleri açığa çıkarır. Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Yolculuğunuzu şekillendiren dönüştürücü karşılaşmaları ve içgörülerinizi yazın. Bu büyüme yolculuğuna birlikte çıkalım ve unutmayın, birbirimize yardım eli uzatalım. Kanalıma abone olun ve beğenin. Sürekli ilham ve rehberlik için sonda önerilen videoları keşfedin. Bu aydınlatıcı yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ve sizinle birlikte bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.